Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Rengarenk orkidelerimle yine birlikteyiz. Hepimizin evinde mutlaka orkideleri olmuştur. Ya satın almışızdır ya da bir arkadaşımız hediye etmiştir. İlk geldiğinde rengarenktir, çiçekleri güzeldir. Sonra sulamasını yapsak bile bazen işler ters gidebilir. Çiçeklerini yavaş yavaş döker. Yapraklarında yavaş yavaş kurumalar olmaya başlar. Ve yavaş yavaş güzelliğini kaybetmeye başlar ve gözden düşer ve belki de çöpe bile attığımız orkidelerimiz olmuştur. Bakın bugün öyle bir bilgi vereceğim ki sadece bu bilgiyi bilerekten bir sürü orkidenin ölmemesini, bir sürü orkidenin solmamasını ve yeniden çiçekler açmasına sebep olabilirsiniz. Bu gördüğünüz orkidelerin çoğunu ben ücretsiz aldım. Nasıl ücretsiz aldım? İnsanlar bu bilgiyi bilmiyorlar. Çiçekleri döküldükten sonra ve çiçekler yavaş yavaş çiçekleri dökülüyor ve yaprakları yavaş yavaş salmaya başlıyor ve ölmek üzere oluyor. Ve insanlar artık ben bunu bakmak istemiyorum diye bedava veriyorlar. Nedir bu bilgi? Bakın, bir yerden orkide satın aldığınızda ya da size bir orkide geldiğinde şu bilgiyi bilin. Genellikle orkide satın aldığımızda ve orkide geldiğinde bu orkidenin orta yerinde bakın gövdesinin hemen altında şurada bakın. Bu köklerinin alt tarafında süngerimsi bir yapı koyarlar. Bunu çiçekler üretilirken koyarlar. Ve bu yapı suyu tutar. Sünger olduğu için suyu tutar. Ben bir önceki videomda iki önceki videomda orkide nasıl sulanır söylemiştim. Orkide sulamadan önce köklerine bakacaktık. Kökleri gri ise sulayacaktık. Yeşilse sulamayacaktık. Normalde bakıyoruz. Kökleri dıştan baktığımızda kökleri gri. Suluyoruz ama eğer bu orta noktadaki süngeri almamışsak bu sünger su tutacağı için o köklere baktığımız bizi yanıltacaktır. Ve o orta noktadaki sünger zamanla ortadaki kökleri çürütmeye başlayacaktır. Ve orkide yavaş yavaş ortası çürüdüğü için kökleri komple çürüyecek ve ölmeye doğru gidecektir. Ne yapacağız? Orkide geldiğinde, orkide satın aldığımızda özellikle çiçekleri döküldükten sonra, bakın çiçekliyken toprağını değiştirirsek çiçekleri dökmeye başlar. Ama çiçekleri döküldükten sonra bütün orkideyi saksısından çıkartacağız. O orta noktadaki süngerden kurtaracağız. Ve yeniden dikeceğiz. Ve bakımlarına devam edeceğiz. Bundan sonra bakın burada yeni yaptığım ortadaki süngerden kurtardım. Gösteriyorum. Şöyle. Bakın yeni şuradan. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan yeni kökler atmaya başladı. Ve şuradan gösteriyorum. Yeni bir dal attı. Evet. Pekala bu süngeri neden koyar çiçekçiler? Onu söyleyeyim. Şimdi çiçekçiler üretim aşamasında bu süngeri koyarlar. Onlar burada sünger olduğunu bildikleri için sulamayı çok böyle belli periyotlarla yaparlar. Yani köklerinin beyazlandığına değil de ortada sünger olduğundan dolayı yaparlar. Bunu niye yaparlar? Mağazalara orkideleri mesela bir sürü orkide veriyorlar. Ve mağazalar bunlarla hani sulamak için uğraşmıyorlar. 2 hafta, 3 hafta susuz bir şekilde orkideler mağazalarda duruyor. Nasıl duruyor? İşte bu süngerde depoladığı suyla duruyor. Biz bu süngeri bilmediğimizden dolayı, mağazalar bildiğinden dolayı mağazalardaki orkideler canlı durur. Ama bize geldiğinde biz düzenli sulamaya başlarız, haftalık sulamaya başlarız ve o sünger su topladığından dolayı orkideler yavaş yavaş ortasındaki kökler çürüyerekten ölmeye başlar. Evet, bu süngerden kurtararaktan orkidelerinizi yeniden sağlıklı hale getirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olur ve bana destek olursanız memnun olurum. İyi günler.